Merhabalar, Batu'nun mutfağına yani kanalımın ismiyle Batu's Kitchen'a hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra yine bir aradayız. Bugün çok lezzetli bir tatlı ile karşınızdayım. Son videomun üzerinden biraz zaman geçti. Araya giren bu talihsiz durumlardan dolayı biraz ben de ara verdim. Günümüzde birçok ülkede trend olan, aslen İspanya'nın Bask bölgesine ait, asıl adı Basque Burnt Cheesecake, yani daha yaygın adıyla San Sebastian Cheesecake yapacağız. San Sebastian Cheesecake'i diğer cheesecake'lerden ayıran en büyük özellik bu tatlının bisküviden bir tabanının olmaması. Çok hafif bir lezzete sahip olan bu tatlı hem yapılışının kolay olması hem de damağınızda bırakacağı lezzeti ve hafifliğiyle mutfağınızın vazgeçilmez tatlılarından biri olacak. Her videomda yaptığım gibi öncelikle malzemeleri tanıyarak başlayacağız. San Sebastian Cheesecake'i iki çeşit kalıpta denedim bugüne kadar. İlki 24 santim çapındaki kelepçeli bu tip bir kalıp kullandım. Benim kullanacağım kalıp bu. 16 santimlik bir çapa sahip. Yine kelepçeli. Aslında pantone keklerde kullanılıyor. Bir gün pantone kek de yaparız bu kalıpla. San Sebastian Cheesecake'i bugün bu kalıpla yapacağız. 430 gram krem peynir. Ben tarifte Philadelphia peyniri kullanıyorum. Burada en önemli konu krem peynirimizin oda sıcaklığında olması. 3 tane yumurtamız var. 130 gram pudra şekeri. Vanilya. 20 gram un. 270 gram sıvı krema. Kalıbımızın içine 2 adet yağlı kağıt seriyoruz. İlk olarak krem peynirimizde pudra şekerini çekeceğiz. Kıvam olmaya başladı bile, bakın. Bu noktada bir tadına bakalım. Gayet lezzetli. Hatta boş verin cheesecake'i, oturalım bunu hep beraber yiyelim yani. Burada yumurtaları ekliyoruz. Tek tek ekleyeceğiz yumurtaları. Bir tane ekleyip çekeceğiz. Bu aşamada vanilyamızı ekleyeceğiz. Tekrar çekiyoruz. Unla kremamızı karıştıracağız. Önce onu bir kaba alıyoruz. Kremamızı yavaş yavaş karıştıracağız. Unun topaklanması gidene kadar karıştırıyoruz. Pürüzsüz bir krema elde edeceğiz. Yavaş yavaş olmaya başladı. Son bir parçayı da koyalım. Yaptığımız kremayı karışımımıza karıştıracağız. Bütün malzemeler birleşti. Çok güzel bir sıvı elde ettik şu anda. Kalıbımız hazır. Sosumuz hazır. Bu arada fırın derecemiz 240 derece. Yaklaşık 30-35 dakika pişireceğiz. Ama biliyorsunuz ki fırından fırına fark eder. O yüzden şunu baz alacağız. Üstü karamelize renkte yanana kadar bir yanık renk alacak üstü. Dokusu falan çok güzel oldu.
Tata. İşte bu. Salladığımızda ilk çıktığında şu hareketi göreceğiz. Şimdi biraz dinlenmeye bırakacağız. Bir iki saat sonra görüşürüz. San Sebastian cheesecake'imiz artık soğudu. Kabından çıkartma vakti geldi. Burada önemli olan nokta San Sebastian cheesecake'imizin ortasının daha kremamsı olması. Şimdi bakın şu olan daha kremamsı. Şu geriye doğru daha bir sert bir yapısı var. Gayet güzel pişmiş. Kremamsı bölüme de bakacağım. Harika bir lezzet. Bu arada kendimi alamıyorum. San Sebastian cheesecake'imizin iç yapısını da bir de buradan göstermek istedim size. Çok güzel bir dokusu var. Lezzet çok güzel. Harika olmuş. Sizin için adım adım bütün aşamalarını çektim. Gördüğünüz gibi çok da basit bir yapım var. 5-6 tane malzemesi var zaten. Nedir? Yumurta, un, pudra şekeri, krema, krem peynir ve vanilya. 6 tane malzemesi var. Çok da hızlı oluyor. Ben 35. dakikada falan aldım fırından. Gayet güzel, üzeri falan kızarmış gördüğünüz gibi. Ortası, demin de baktık, ortası dış kısmına göre daha kremamsı bir yapısı var. Lezzet dolu bir videonun daha sonuna geldik. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir ve tarifimi siz de yaparsınız. Gelecek olan videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı buradan ve bildirimleri açmayı unutmayalım. Beğeni ve yorumlarınızı ayrıca bekliyorum. Yorumlarınızı ayrıca bekliyorum. Hani denemenizi, yapmanızı, fikirlerinizi benimle paylaşmanızı istiyorum. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Kullanıcı adımı da aşağıya yazıyor olacağım. Gördüğünüz üzere başka tariflerim var. Onları da isterseniz bir göz atarsınız. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın.